Yeniden yoldayız. Selam. Mersin merkezden ayrıldık. Tarsus'a doğru geçtik. Yani Tarsus'ta geçiyoruz. Evet, geçiyoruz. Ana yol o kadar güzeldi ki böyle şey gibi, trambolin gibi zıplaya zıplaya gittiğimiz için içeride fazla ses olacağından yan yola geçince artık çekmeye başladım. Tarsus'ta bir konum bulduk. Evet, çok güzel bir yer olduğunu düşünüyoruz. Hatta oraya giderken bir de karayollarının bulduğu bir yeri de bulduk. Evet, evet. Ondan sonra yani tek bir noktaya giderken aslında iki noktaya gitmiş olacağız. Güzel bir yer bizi bekliyor. Çok efsane bir yeri ziyarete gidiyoruz şu anda. Hemen göstereyim diyecektim, kaçırdım. Ağaçlar vardı. Benim portakal ağacı sandığım turuncu ağaçlarıymış. Hatta bununla ilgili hep şey demişler, işte şehrimize gelen yabancılar bunları hep portakal zannediyor falan demişler. Ben de zannettim. Ama öyle duruyorlar. Evet, portakal gibi duruyor. Hatta bazıları mandalina gibi duruyor falan. Ama turunçmuş. Turunç da bu meyvelerin yabanisiymiş aslında. Limon gibi sebzeler, Evet. salatalara, yemeklere kullanılıyormuş. Öğrendik geldiğimizde. Keyifli bir hafta geçirdik Mersin merkezde. İhtiyaçlarımızı gördük. Vergi dairesindeki işimizi aslında internetten de halledebileceğimizi öğrendik. Evet, Mersin'de çok şey öğrendik. Evet, Mersin güzel oldu bizim için. Keyifli dakikalar geçirdik gerçekten de. Çok memnunuz. Tek bir konak noktasında konaklamak zorunda kaldık. Şehir merkezinde. Evet, şehir merkezindeydik. Çünkü hava yağmurluydu ve orası gerçekten çok huzur bulduk diyebilirim. Keyifli Kocaman çok güzel bir ağacımız vardı. Evet. O ağacı görmek bile güzeldi bence. Yani o şehir içinde kalıyormuş hissiyatı olmadı orada yani. Aynen öyle. Öyle gidiyoruz bakalım. Daha güzel yerler de göreceğiz. Mersin'in Tarsus tarafını gezeceğiz bu videoda hep beraber. Evet, Tarsus'tayız şimdi. Manzara güzel miymiş Max? Manzara seyrediyordu camda. Merhaba. Taşkuyu Mağarası'na geldik. Taşkuyu Mağarası ne zaman bulunmuş bilmiyorum ama şu yol yapılırken yol çalışması esnasında tesadüfen bulunmuş. Asıl gideceğimiz yer burası değildi. Biraz daha ileride bir yere gideceğiz. Ama hazır yolumuzun üzerindeyken burayı da bir gezelim dedik. Hadi bakalım. Korkunç bir yere giriyormuşuz. Bir hissettirmiyormuşuz Evet. beraber. Çok gizemli. Şu an dikey olarak merdivenlerle aşağı iniyoruz. Evet. Bulunduğumuz yerde apartman merdiveni gibi. Evet, apartman merdiveni gibi. Şey gibi, o yeraltı şehri neydi? Derin kuyu. Derin kuyu gibi sanki, hani böyle. Yani yerleşim olan mağaralar gibi. Oda bölünmüş ya da oyularak oda yapılmış gibi. Baksana şu karşıdakini çeksene. Burası bir yol çalışması esnasında bulunmuş ve dikey olarak aşağı iniyor. Yukarıdan kaç kat indik biz? 4 kat mı indik? 4 kat falan indik büyük ihtimalle. 4 kat indik. Şu an 5. katı iniyoruz aşağıya doğru. Artık sular damlamaya başladı burada. Evet. İnşallah deprem olmaz. Tövbe estağfurullah. Burası mesela o Aynalı Göl mağarasıyla, Gilindire ile kıyasladığımız zaman daha dar bir alan. Gülden'den fark ediyorsunuzdur. Ondan sonra daha dar bir alan ama öyle bir boğma, basma yok. Sonra da bir yol gidiyor. Mağara incileri diyor. Giriş diyor. Mağara incileri. Bakalım. Mağara incileri dediğim şu yerdeki şeyler sanırım. Şunlar muhtemelen. Evet. Şekil oluşturmuşlar. Wow. Çok ilginç ya. Evet.
Evet. Basamağa dikkat. Mermus salonu. Aykırı oluşumlar diyor. Buraya ışık yapmamış, göremedik. Ha, ne oluşumu? Şunlardan bahsediyor olabilir. Şu duvardaki şu oluşumlardan. Evet, gerçekten farklı. Ufak ufak geçişlerinden sonra sonunda hep kocaman bir alana ulaşılıyor. Evet. Var mı acaba öyle bir yer? Yoksa da belki bulunmamış bir yer. Belki de daha bulunmadı. Bak oranın altı açık. Evet. Şey gibi ya, bir film platosu gibi değil mi? Ben öyle bir hissiyat geldi bana. Sanki bir film platosu gibi. Mermus salonu. Şu anda olduğum yer. Şuraya bak ya. Sanki şey gibi, müziğin de etkisi var belki. Hani bir sanat galerisinde böyle değişik değişik yapılmış Evet. şeyler oluyor ya, sanki öyle bir yer gibi. Yolunuz Mersin tarafına düşerse buraya mutlaka uğrayın. Taşucu mağarası değil mi? Taş yolu. Bilemedim. Taşkuyu. Unuttum. Taşkuyu. Hatırlayamadım ben de. Taşkuyu mağarası. Biz burayı bilmiyorduk. İyi ki de öğrenmişiz. Evet, tesadüfen haritayı yaklaştırınca bulduk. Evet. Taşkuyu mağarası içerisinde ülkemiz mağaralarında nadir rastlanan egzantrikler ve mağara incileri bulunmaktadır. Değerli ziyaretçiler, Tam çıkarken bildiriye denk geldik. Evet. Otoparka seyyar satıcıların ve seyyar satıcıların. Tırcıların girmesi yasaktır. Seyyar tırcılar mı? Seyyar Satıcılar mı? satıcılarmış orası. Tarsus Taşkuyu mağarasına hoş bulduk. Çok güzel gezdik. Taşkuyu mağarasını gezdik. Şimdi asıl merak ettiğimiz yere doğru devam ediyoruz. Evet, ikinci noktamıza geldik. Muhtemelen bu gece de buradayız. Burada konaklayacağız. Esas haritada bulup gelmeyi düşündüğümüz yeri ziyaret edeceğiz birazdan. Bu arada şu arkadaşı çekebiliyor mu kamera bilmiyorum ama tepemizde bir arkadaş uçuyor. Hayat kısa, paraşütçüler uçuyor. Aynen öyle. Tahtasına ne bulduk? Bizim kesme tahtamız biliyorsunuz çok minik, böyle bir hediyelik eşya satan bir yerden almıştık, onu kullanıyorduk. Şimdi ne buldum? Havan buldum minik. Tam karavan boş. Bir tane. Ama süs tabii. Tabii ki. Bunu kullanamayız. Bu suyumuz da mezarlık çeşmesinden. Evet, Allah rahmet eylesin hepsine. Suyumuzu doldurduk. Konaklayacağımız yere geri geldik. Evet, ben Max ve poposuyla birlikte. Max geri gel. Ah, Ah. ışık gözüme geliyor. Max beni yiyor, bitiriyor. Yerleşemediniz. Yerleşemedim. Evet. Ne manzarası bilmiyorum. Önümüz deniz. Önümüz Mersin deniz. ova gibi gözüküyor buradan. Kamerada asla gözükmez. O yüzden döndürmüyorum. Manzaramız güzel. Dışarıdan çekeriz orayı sonra. Aynen. Sisli biraz hava. Güzel bir manzaramız var. Sakin olur diye umuyoruz burasını. Evet. Bu gece buradayız. Yarın belki öbür gün Tarsus'un içindeki diğer gezilecek yerleri gezeceğiz. Hepsi bir videoda. Hafta sonu neresiydi burası? Ehli Keyif. Bahtı Keyif. Benim de kafamı karıştırıyor böyle. O kadar uyduruk bir şey söylüyorsun ki. Evet.
Ashab-ı Keyif. Ashab-ı Keyif. Evet. Hafta sonu buradayız. Ashab-ı Keyif'teyiz. Hep beraber. Öyle. Devam edeceksin diye hamle yapamıyorum. Ne diyeceğin de belli olmuyor sonra. Bir şey de demiyor sonra. Şimdi buralardayız. Burayı koyma sakın, tamam mı? Ben kendime bakmak için yaptım. Güneş böyle yansıyınca makyaj varmış gibi gördüm yüzümü de. Sakın koyma burayı. Bu köşe Max'in uyku köşesi. Bu köşe Tolga'nın çalışma köşesi. Ve tabii ki bu köşe Gülden'in de çalışma köşesi. Ekürüm ve ben seni izliyoruz. Araba yanaştı ya. Oh. Kim Oh. gelmiş, kim gitmiş. Değil mi? Eküri. O ne o? Ne o? Kemik kırmızı çizgimiz Tolga. Lütfen. Hiç vermiyor ya. Evet, otopark bize kaldı yine. Boşaldı mı içerisi? Evet, üst tarafta boş, alt tarafta boş. Otopark bize kaldı. Biz de bugün çok yoğun geçtiği için Bugün çok dağıldık. evet, sosla yetineceğiz bugün. Evet. Çok aşırı dağıldık. Ama yetişmedi, ne yapayım? Evet, evet. Bir de 2 video yaptın galiba. Evet, evet. Önceki videonun da yarım kalan eksik diller vardı, onları yaptım. Bu videonun da şeyi çok uğraştırdı. İşte o dış gürültüyle beraber olunca sesleri ayıramamış. Cümleleri Evet. düzeltiyorum. Çünkü çok saçma şeyler çıkıyor. O yüzden uzun sürdü. Yemekten sonra devam edeceğim ama az bir iş kaldı onun. Makramede ne durumdayız? Hemen bakalım. Şu rengimiz bitti. Ortası kaldı sadece. Diğer 3. pembeye geçtik. Ondan sonra 3. pembeden sonra beyaz ve son rengimiz var. Sonrasında da mavi tonlamalar, beyaz ve son rengimiz kaldı. Yani kısmi olarak yarıladık diyebiliriz makrameyi de. Yarın bayağı kolaylamış olabiliriz. Evet, bayağı kolaylayacağız. Maviler kalacak gibi sanki yarına. Onlara da bakacağız. Evet. Sonraki konak noktalarında, devamında. Evet, peki nereye gideceğiz yarın? Yarın nereye gideceğiz? Yarın Tarsus'u gezeceğiz. Evet, Tarsus'un içinde çok görülecek yer var gibi Evet. gözüküyor haritada. Yani birçok farklı nokta var ve sanırım yürüme mesafesinde gibi gözüküyorlar birbirlerine yakınlık Evet, olarak. aracı bir yeri park edip gezeriz Evet. orada. Bir Tarsus, hep beraber bir Tarsus'u gezeceğiz. Tarsus'ta yemek önerileri var şu anda. Evet. Çok Şuraya cezbedici yemek önerileri olsa da benim için. Bakacağız. bir bakacağız bakalım duruma göre. O zaman yarın bakalım Tarsus'ta mıyız, burada mıyız, ne yapacağız? Yarın belli değil. Evet, neler olacak bakalım. Günaydın. Günaydın. Bugün birazcık güneş gördük. Şöyle döndüreyim. Hemen etraftaki ışıklar gözüküyor. Max uyumaya devam birazcık. Az önce Tolga Az dışarı önce- çıktı. Yatağı düzeltiyorduk. Evet, arka taraftan yatağın alt şeyini çektik. Sonra içeriye doğru geldim. Tam ön kapıdan içeriye girdim. Bir adam, eller böyle cepte. Adam amca diyeyim ya. Eller cepte böyle geldi. Kapıyı açtı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tolga'nın aksine kapıyı tekrar açtı adam. Yani kapattığım kapıyı açtı adam. Ondan sonra hani direkt açtı ve selamünaleyküm dedi. Ondan sonra dedim aleykümselam. Karavana bakabilir miyim dedi. Hayır dedi. Tamam. Dur Dedi. geliyor. Tolga direkt böyle. Hayır. Adamdan da aynı saniyede şey geldi. Tamam. Ama siz o kadar bozuk ki böyle hani o kadar bozuldu ki Abi belli. Hayır. ya bak şunu yapmayın arkadaşlar. Hani karavanı olmayanlara söylüyorum bunu. Gerçekten şunu yapmayın. Bu karavan bir ev. Şimdi yolda bir adam yürüyor. Adamın arkasından yürüdüğünüzü varsayın. Adam çok güzel bir villaya girdi. Adam içeriye girdi. Hani villanın sizin olduğunu düşünün ve arkanızdan biri gelip kapıyı açıyor. Ya bakayım mı içeriye?
Evine bakabilir miyim? Evine bakabilir miyim? Abi hani yapmayın şunu. Gerçekten yapmayın. İnsanlar Hoş bir şey değil. karavanları görmek istiyorlar ama daha işte onun bir ev ya da bir özel alan olabildiğini düşünmüyorlar tabii. Şimdi Tolga'nın da hayır deme amacı zaten normalde içerisi müsait olsa kapımızda aralık olur. Tabii. Kapıdan da gösteririz içerisinde ki birçok kişi aynı şekilde ya da böyle en azından arkamızdan kapıyı açmayacak insanlara Ya soranlara gösteriyoruz. Birçok kişiyle de böyle hani kabaca projeyi gösteriyoruz, sohbet ediyoruz. Sobayı çok karavanla merak ilgili. ediyorlar. Aa, soba mı var Evet. diyoruz. Tabii gösteriyoruz biz de ama direkt bir bakayım içeriye deyip Kapıyı açan birine de Tolga da direkt hayır dedi. Sonra da şey dedi işte hani müsait değil içerisi. Ondan sonra normale döndü amcanın ses Evet. tonu ama bayağı bozuldu öyle Tolga'nın hayır demesiyle. Ya böyle İlginç şeyler bir de yaşanıyor. yani bak bir de üzülüyorum, anladın mı? Yani gidip bir de adamın gönlünü alacağız şimdi. Ay pardon. Başka bir şey demek ister misin? Yapmayın böyle şeyler ya. Yani ben üzülüyorum sonra. Evet, hafta başı bugün pazartesi. Etraf aşırı kalabalık. Otobüsün biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Acayip revaçta olan bir yer burası ve biz burası hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. İzmir'deki hakkında bilgi edinmiştik. Efes Antik Kenti'nin yanındaki 7 uyurlar hakkında. Dün akşam biraz araştırma yaptık. İlk geldiğimiz gün öyle bir gezmiştik ama şimdi çok kalabalıktı. Şimdi bir daha doğru düzgün bir gezeceğiz bugün. Biraz daha Bir de sakin. şeydi yani hafta sonuydu biz girdiğimizde Evet. içeride inanılmaz gürültü zaten ufak bir alan. İçeride inanılmaz gürültü ve uğultu vardı ve sesler yankılanıyordu. Yani biz birbirimizi bile duyamadık ki o çekim muhtemelen hiç olmamıştır. O yüzden Aynen bugün öyle. bir daha gireceğiz. Bugün- Bir boşluk yakalayıp. Evet, bir daha gireceğiz. Bir de çok güzel bir haber geldi şimdi. Evet. Şimdi konunun özetine dönecek olursak sizi şöyle koyayım bir saniye. Şöyle. Ayaklarını vereyim mi ister? Yo, hallettim. Ben de şöyle çökeceğim. Şimdi biz Mersin'deyken, bakayım doğru açıda mıyım? Evet. Evet. Biz Mersin'deyken bizim bir Instagram takipçimiz, aynı zamanda YouTube'dan da takipçimiz bize bir mesaj gönderdi. Mesaj şuydu: 2015 Ducato Caravan'ın sigortası nedir? Evet. Değil mi? Aynen böyleydi. Sigortası ne kadar olur? Evet, sigortası ne kadar olur diye. Şimdi dedik acaba yani yanlış mı gönderdi acaba diye düşündük. Hani bilmiyoruz abi, bizim daha gelmedi muayenemiz falan. Ya dedi, ben 22 bin liraya yaptırdım da dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 22.500 hatta. Evet. Galiba evet, doğru, küsuratlıydı. 22.500. 22.500 liraya sigortasını yaptırmış. Bizim aklımız çıktı çünkü Ocak ayının sonunda bizim sigorta tarihimiz. Evet. Yani birkaç gün önce bu konuşma geçti. Evet. Birkaç gün sonra da, bugünden birkaç gün sonra da bizim sigorta tarihimiz. Biz de sigortacıdan haber bekliyoruz ama böyle Evet. hani haber de gelmese mi acaba falan diye bekliyoruz. Çünkü o 22 bin lirayı duyunca. Evet, acayip bir fiyat çünkü gerçekten çok acayip bir fiyat. Hatta bununla ilgili birkaç arkadaşımızla da konuştuk. Bir tanesi direkt karavanını satma kararı aldı ve ilana koyacağından bahsetti. Çünkü bu sefer işletme maliyetleri çok çok yukarılara çıkıyor. Tabii Özellikle hele kısa süreli kullanan kişiler için, özellikle karavanların duran bir şey için, işte haftada, ayda bir belki kullanılacak bir şey için Evet. o fiyatlardaki sigortalar gerçekten çok can sıkıcı bence. aynen öyle. Şimdi hal böyle olunca da Gülden telefon geldi, ben devam Hayır, edeyim. Ha, o zaman tamam, hep beraber devam edecekmişiz. bölünmesin ararız. Ondan sonra şimdi hal böyle olunca da biz de bayağı tedirgin olduk. 20 bin lira çünkü ciddi bir rakam. Aynen. Ondan sonra bugün az önce sigortacım mesaj attı. Kendisi aynı zamanda bizim motosiklet tarafından müşterimizdi. Sonra bütün sigorta işlerimizi ona devrettik biz. Sağ olsun, Bütün takibini de çok iyi yapıyor. Çok zamanında Evet. haber veriyor. Araçlarımızın hepsi, ailelerimizin araçları vesaireleri, DASK'lar, MAS'lar hepsi onda. Ondan sonra mesaj attı biraz önce. Tolgacığım ne yapıyorsun? Tolga direkt şey dedi, eyvah Caner abi. Eyvah ne olacak, ne kadar diyecek falan diye. Ondan sonra eyvah dedim. Beklenen gün geldi. Tarih yaklaşıyor çünkü. Ondan sonra Caner abi attı, sigortası yaklaşıyor aracın dedi. Dedim evet abi biliyorum. Ondan sonra ne kadar dedim. Dur, tam rakamı söyleyeyim. Tam rakamı söyleyemeyeceğim. Telefondan tak. Söyleyeyim. Tam rakamı söyleyeyim size. Bak koskoca YouTuber'lara koyar mı o rakam demiş bir de. Manyak. 3000. Yavaş, yavaş. Ay, Sakin ol. çok heyecan yaptım. Sakin ol. Telefonu kırıyordum az daha.
3535 lira. 35-35. İzmir'den yürümüşüz. 35-35. Evet, 3535 lira sigortamız varmış. Süper. Bence siz de aşağıda kalmayın. Altıda bir fiyata demiş koskoca YouTuber'lar. Sevgili Caner abimiz. Ondan sonra yani bizim sigortamız 2024 yılında 3535 lira çıktı. Valla. Sigortacı tavsiye isterseniz. Hemen tavsiye Mesaj ederiz atın. size. Mesaj atın bize. Hemen size sigortacı tavsiyesinde bulunalım. Sevgili abimize de bir yararımız dokunmuş olsun. Ondan sonra evet, mevzu böyle arkadaşlar. Pek mutlu olduk. Evet, bu mutlu haberi de şöyle güleç yüzlerimizle size vermek istedik. Çünkü gerçekten ben 5000 liranın üzerinde Evet ben de öyle bekliyordum rakamı. Yani zam oranlarına bakılırsa geçen seneki fiyatın üzerine bir o kadar koyar Evet. gibi geliyordu. Biz geçen sene 2800 lira gibi mi Evet, verdik 2800 ya? 2900 gibi bir şeydi. Değil mi? O 3 civarda. değildi. 3 değildi, evet. Yani geçen sene öyle, şimdi böyle. Fena Yani değil. aslına bakarsanız bu rakamlar çok çok yüksek rakamlar ama fena değil rakamlar. Yani Tabii işte 20 bin liraları duyunca Tabii, buna tabii. fena değil diyorsun Evet. tabii. Hani 5'e bile fena değil diyorsun onun yanında vallahi. ama. Öyle işte şimdi Gül'den son Evet, ben altyazıları yüklemeye başladım artık. Evet. Son 3-4 dil kaldı. Onları YouTube'a yüklüyorum. Bir yandan makromeler devam ediyor. evet, ben şunun iç yüzünü bitirdim. Yani şu tarafını. Şu bitti. Ondan sonra şimdi şu ve şu kaldı. Bunlar yapılacak. Ondan sonra bunları Gülden'e bıraktım. Sonrasında ben mavilere devam edeceğim. Yani makrameyi de herhalde 2-3 güne kadar bitireceğiz inşallah. Altyazılardan birini göstermek istiyorum şu andaki sıradaki altyazıyı. İnşallah okunur. Dur, ekranı şöyle döndürürsek daha iyi olur. Japonca. Neredeyse her dilde altyazımız var. Evet. Biraz nefes nefese kalmış bir vaziyette merdivenlerden çıkarak Tarsus Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenmiş bu alana geldik. Şimdi bakalım bu alanın hikayesini kısmen size anlatacak Gülden. Oradan da içeriye Şöyle geçelim gireceğiz. istersen. Orada konuşalım. Evet. Benim tabela da var, bilgilendirme tabelası. Burada hem farklı dillerde Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak Ashab-ı Kehf'in kıssası yer alıyor. Onun haricinde ayetlerde de geçtiği için ayet bilgileri de mevcut. Dönüyoruz hemen muhabirimiz Gülden Aydın'a. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 114. sure Kehf suresinde neredeyse 9. ayetten 27. ayete kadar bu olaydan bahsedilmiş. Tarihi bilinmiyor ama İsa'nın 12 havarisinden sonraki dönemde olduğu tahmin ediliyor olayın. Dönemin yöneticileri putperestliğe tapınmaya geçtiğinde bu 7 uyurlardaki 7 arkadaş vezirlermiş o dönemde Aslında yazdığına 6 göre. arkadaş. Evet, aslında 6 vezirlermiş ve bu dine inanmaları için zorlanıyorlar ve karşı çıktıkları için yargılanmak isteniyorlar ve o bölgeden kaçıp mağaraya sığınıyorlar. Yolda giderlerken de bir çoban ve köpeği dahil oluyor. Böylelikle 7 kişi oluyorlar aslında. Evet. Bir köpüşleri varmış, Kıtmir. Kıtmir. Bu mağaraya sığınıyorlar ibadet yapmak için. Sonra uyuyorlar ve 300 yıl sonra uyanıyorlar. 300 artı 9 yıl gibi bilgiler de var. 309 yıl gibi bilgiler de var. Uyandıklarında sadece yarım gün ya da bir gün uyuduklarını düşünüyorlar. Ama çevreye bakınca her şeyin çok değişmiş olduğunu fark edince birisini dışarıya gönderiyorlar. Çok da ne olduğu anlaşılmasın diye. O kişi gidiyor dolaşıyor falan, o bölgedeki insanların da dikkatini çekiyor tabii. Sonra geri geliyor, anlatıyor oradakilere ve sonra bir daha uyuyorlar. Bir daha da haber yok onlardan. Şimdi bu olay birçok yerde aslında mağaralar var. İşte İzmir'de var. Hı hı. Paylaşmış mıydık hatırlamıyorum ama Efes'in hemen yan tarafında bir yer var. İnternette araştırdığıma göre 33 ülkede daha aynı mağara var. Hepsinde burada uyunduğu söyleniyor ama buradaki isimlere bakarsak eğer o dönemin yöneticisi dur hemen bulacağım, adını hatırlayamadım. Dekyanus. Dekyanus, aslında Dekyanus bölgenin yöneticisi. Ha bir de şey var. Ersus'ta idareciymiş Dekyanus. Evet, Ersus Şimdi, bölgesi, evet, Ersus Ersus bölgesi bölgesi. Tarsus olarak gelmiş sonra. Bir de o mağaranın olduğu yerde üstünde cami olduğu söyleniyor. Buradaki cami ne kadar sonra yapıldı bilmiyorum ama. Ha.
yapılmış. Ama eski cami, köyün şu tarafta köy var, Dedeler Evet. Köyü. Orada da bir eski cami var. Belki hani o camiyle Şeyi bir söyleyeyim şey hemen. olabilir. Şimdi burayı gezmiştik daha önce, biz gördük ama yeniden çekeceğiz. Burası aslında ufak bir mağara. Böyle Evet. bir alanı var. İşte ibadet yapılabilecek bir alanı var. Ama asıl bence belki de bu mağaranın o dar geçitleri var geçitler ya. belki de. Aşağıdaki taş kuyu. Sonradan bulunan mağaraya evet. dahil olabilir orası. Çünkü aynı hizadalar. Aynen öyle. Buraya gelip burayı görürseniz aşağıdaki taş kuyu mağarasını da mutlaka ziyaret edin. Böyle bir kayalık ve dikey alandan iniliyor. Şu uyarıyı dikkate alın. Çünkü kayalar çok alçak. Böyle bir yer. Sanki aşağıya. Evet. O kadar çok eğlenmiş ki parlaklığa bak. Evet. Evet, burası böyle bir yer. Bütün olay burada. Burayı böyle çevirmişler ama ne olduğu tabi bilinmiyor. Şimdi mağara tam şurada, insanların girdiği yerde, hemen şu şeyin, bloğun arkasında. Ondan sonra Gülden'in size videodan önce bahsettiği şey de tam şu alt kısma denk geliyor. İçeride de bir konuşmaya şahit olduk. İçerideki o geçitlerden bir tanesi aşağıya doğru gidiyormuş. Evet. O yerliydi galiba. İlk girişteki. Aha. Daha önceden var mıydı bu delik falan dediler de, vardı ya dedi, yeni mi açtılar deyince aşağıya iniyor direkt dedi. Evet. Yani burası da böyle enteresan bir yer ve bizim tahminimizden çok kalabalık, çok Evet. ciddi bir Hafta kalabalık içi söz olmasına konusu. rağmen gördünüz zaten içerisinde halini. Aynen, çok doluydu. İçeride konuşamadık. İçeride farklı bir atmosfer var. Yani hani ne kadar gerçek ya da gerçek değil bilmiyoruz ama böyle bir şey var. Bu Kur'an'da da geçen bir şey. Evet. Ondan sonra Yani doğru yeri burası mı değil mi bilmiyoruz tabii. Evet, ama çünkü- işte 33 ülkeden bahsediyor Evet. bilgiler. ama işte söylenilene göre işte burada Tarsus, Ersus'ta hükmeden bir adamın hışmından kaçan diyeyim ben. Hışmından evet. kaçan gibi nitelendirildiği için burası şu anda büyük önem arz ediyor. Bu arada hemen arkadaki Dedeler Camii Eshab-ı Kehf Camii olarak geçiyor. Ön tarafına güzel piknik alanı falan yapmışlar. Böyle piknik alanı aşağıya kadar devam ediyor. Evet, çok fazla var şu tarafta piknik alanı. Evet, buradan aşağıya otoparkların olduğu yere, hatta ta girişe kadar devam ediyor piknik alanları. Yani buraya gelip vakit geçiren insanlar sadece oraya gezip dönmüyorlar genelde. Evet. Ve çok da güzel bir Mersin manzaranız var. Deniz Bir taraf meniz Tarsus, bir gözüküyor. taraf Mersin manzarası. Evet. Şurası Mersin limanı galiba, o dikeylerin Evet, olduğu olabilir. yer. Buraya. Buraya. Evet. Evet. Makreme üretimimiz son gaz devam ediyor. Mavilerin ikincisine geçtim. Ondan sonra dün de Shopier'den bir sipariş aldık. Evet. Sevgili hem YouTube hem Instagram takipçimiz olan sevgili bir abimiz, o bir sipariş verdi ama onun şansına sipariş ettiği şu ürün stoklarımızda kalmadı. Bunu Mersin merkezde vermiştik. Evet. Ondan sonra taze bitti. Taze bitti, o yüzden taze yenisini yapıyorum. Evet, şimdi Gülden yenisini yapıyor onun. Ondan sonra yarın hem makremeyi teslim edeceğiz hem de biraz gezeceğiz. Çünkü Tarsus merkez acayip enteresan bir yer. Muhtemelen bir antik kent ya da çok geçmiş bir tarihi bir kentin üzerine kurulmuş. Eğer ki yağmurdan fırsat bulabilirsek Tarsus merkez gezeceğiz. Fırsat bulamazsak Ehli Keyif değil. Ne burası ya? Ben buranın adını 50 kere okuyorum. Bir kere doğru düzgün telaffuz edemedim. Eshab-ı Keyif. Ashab-ı Keyif. Ashab-ı Kehf. Eshab-ı Kehf falan da yazıyor orada da. Ashab-ı Evet, Kehf. Ashab-ı Keyif'teyiz. Dün akşam jandarmalar geldi. Onlara bir
Esir aldık jandarmaları. Ya Ya dur, o olayı da anlatalım size. Evet. ben anlatayım. Hadi sen anlat. Ya şöyle akşam az ileride de bir tane şey vardı. Panel var, bir araç vardı minik. Yabancı. Karavan vardı bir tane. Orada bir araba geldi. Konuşmalar falan var. Dedik ki herhalde onların tanıdığı geldi. Çünkü çok sessiz bir yer gerçekten. Ta oradaki sesler geliyor. Herhalde onlara tanıdık biri geldi falan dedik. Neyse. Aradan 2 dakika geçmedi. Bize doğru bir araba geldi. Kornaya mı bastı ilk önce? Kornaya değil mi? bastı. Ama şey falan da yok şimdi. Jandarma, asker, zabıta neyse işte ya da polis geldiğinde hep o siren lambaları yandığı için öyle bir şey zannetmedik. Sonra Tolga camı açtı, baktı. Araba farları açık bize doğru, işte bir bakar mısın falan filan dedi. Tolga ön taraftan geçti. Buraya da bu masayı koyuyoruz ya işte çalışma yaptığımız zaman. Açsana bir karavanı dedi. Dur şimdi hemen geliyorum konuya. Açsana bir karavanı dedi. Tolga Ondan da sonra geçti dedim, tabii haliyle burası kapalı evet olunca. dedim yan kapıda dedim, kapıya dayalı dedim, masa var dedim. Oradan açamam ama gel dedim buradan bak. Yok ya dedi, içini merak ettim dedi. Gençten bir çocuk. Genç bir uzman çavuş. Gel dedim buradan bak. Ona yok dedi. Ya dedim gel içerisi dedim, ev hali dedim, standart dedim, bir şey yok. Makrame dedim yapıyoruz. Ön Geldi kapıdan şuraya. Şuradan böyle dizini dayayıp şöyle içeri. Bir de Max üstüne atladı mı çocuğun? Ondan Zaten alan yok orada kaçabileceği. tedirgin oldu o da. Çekiniyor herhalde hayvanlardan. Sonra tedirgin oldu falan. Max'i bu tarafa attık. Oradan baktı. Ne yapıyorsunuz siz burada diyor. Dedik işte makrame siparişleri var, onları halledeceğiz. Yer dedim sessiz sakin. 1-2 gün dedim buradayız. İyiymiş diyor. Oha diyor, soba falan da var diyor falan böyle. Geziyorsunuz mu siz şimdi böyle falan diye. Biz bayağı sohbet böyle orada yakıştı. Sonra dışarıdakiler sitem ettiler sonra çocuğa. Ne yapıyorsun orada, hadi gelsene falan diye. GBT bile yapmadı yani. Kimlikleri aldık. GBT bile yapmadı. Elinde tuttu sadece kimlikleri. Tamam ya dedi, gerek yok dedi, hadi iyi akşamlar dedi, yürüdü Aynen. gitti. Aynen. Böyle de bir anı oldu. Bunu da anlatayım dedim ya. Güzeldi çünkü. Evet. Güzel bir anıydı. Çocuk yok mok dedi başta, hani kapıyı açamayınca yok mok falan dedi. Yok dedi, karavanı merak ettim. Biz ısrar kıyamet şuradan uzat kafasını. Ay. Bugün de yani hava yağmurlu falan diyorum ama yani şöyle alanı da göstereyim size. Gelen giden çok. Devamlı gelen giden bir insan seli var bu tarafa. Tarsus'un tüm gezilecek yerlerini bir güne sığdırmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi Tarsus merkeze doğru gidiyoruz. Orada görülecek birkaç nokta var. 7-8 işaret var galiba değil mi haritada? Evet. Bakalım hepsini aynı güne sığdırabilecek miyiz? Hep beraber hızlı bir Tarsus turu yapacağız. Evet, Nusret mayın gemisi. Bu tarafta temsili Çanakkale şehitliği. Aslında budur diyor. O zaman Nusret mayın gemisinin direkt bu yani. Evet. Çanakkale Çimenlik mevkiinde geminin bir maketi de bulunmaktadır ancak aslı budur diyor. O zaman hadi gidelim. Şey diyebilir miyiz? Türk tarihinin kaderini değiştiren Nusret mayın gemisi. Evet. Değil mi? Abartılı olmaz bence bu. Zaferindeki en büyük önem bu gemideymiş. Bunlar da mayınlar o döneme ait. Vay be. Evet tatlım. Tarihin üzerinde yürürken. Evet, biz buranın maket olacağını düşünmüştük ama aslıymış geminin. Evet. Ay yıkaydım. Değil mi? Tüyleri bir diken diken oluyor. Mayın gemisi.
Dünya tarihini değiştiren Nusret Mayın gemisinin künye bilgileri. 365 ton ağırlığındamış. Gösterdiği yararlılıklar. Makus tarihi. 55'te terhis edilmiş. Evet. Nusret Mayın gemisinde gezdiğimize göre şimdi sıradaki noktamıza devam edebiliriz. Hadi gidelim. Evet, Kleopatra kapısı. Bu kadar. Yolun ortasında. Şu tarafa doğru kazılar devam ediyor ama oraya giremiyoruz. Etrafta park edecek yer yok. Karşıda otopark var, ücretli. Değnekçi kapıda bekliyor. Ama trafik olmadığında böyle çok güzel bir görüntü yakaladım sizin için. Burası Kleopatra kapısı. Evet. Gördük. Şimdi devam. Burası bu kadar çıkmış. Peki şimdi nereye gideceğiz? Şimdi nereye gideceğiz? Hadi bak bakalım nereye gidiyoruz. En yakın neresi var? Hemen bakıyorum, şuradan çıkmam lazım. St. Paul Anıt Müzesi var, kilise. Ondan sonra Dangal Peygamber Kabri, Tarsus Evleri, Antik Danyal. Yol, işte Danyal. St. Paul Kuyusu var. Ondan sonra bir Donuktaş Mabedi var. Şöyle yapayım, burayı yapayım. Donuktaş Mabedi, buradan böyle gelelim. Tamam, öyle dönelim. Bu hızla gidersek bir günde değil, bir iki saatte gezeceğiz galiba hepsini. Galiba Çünkü ya. işte Kleopatra kapısının olduğu yeri park gibi görmüştüm ben haritada. En azından böyle bir yürüyüp çekim yapıp fotoğraf çekebiliriz falan demiştim ama hiç, yani yolun ortasında sadece kapı var. Bakalım buradan sonrakiler nasıl olacak? Sağ taraf Anıt Müzeymiş. Evet, ikinci durağımız St. Paul Anıt Müzesi. Şimdi içeriği gezeceğiz. Hadi gezelim çünkü arabayı çok sakat bir yere park ettik. Evet, çok aralarında bir yerlere park ettik. Hızlıca gezip gidiyoruz. Evet. Bu da alanın dışı. Açık hava müzesi gibi. Sonra şu tarafta bir şeyler var. Bu tarafta büyük büyük testiler var. Şunlara bakın. Şarap mı koyuyorlarmış acaba bunların üzerine? Şurada çok korunmuş bir lahit kafası var. Lahit tepesi. Ve şu an aslında benim durduğum yerde bir heykel varmış. Hemen size göstereyim. Ayakları var. Bakın. Ayakları kalmış sadece. Kim bilir hangi müzede sergileniyor. Değil mi? Evet. Evet, burası da böyle bir yer. O zaman Evet. Hadi gidelim. hadi gidelim. Bakalım nereye gideceğiz bu sefer. Hızlı bir Tarsus turu yaptırıyoruz size. Bize de tabii. Evet, bize de öyle oluyor. Şu anda bu turun bedeli müze kartla ücretsiz. Onun haricinde 60 lira. Burası için. Burası için. Müze kartınız yoksa 60 lira. Ama 60 liraya müze kartı çıkartıp birçok öğren yerini gezme fırsatında yakalayabiliyorsunuz böylelikle. Evet. O zaman Bu arada bizim müze kartlarımızın son günleri. evet. Yenilerini Son çıkartmamız gün. lazım. Burada. Hadi gidelim. Evet, şimdiki durağımız Donuktaş Mabedi Hadi diye bakalım. geçiyor. Bu arada bu sokaklarda çok güzel eski evler var. Şu köşedeki çok güzel değil mi? Baksana. Evet. Pencereler, kapı üstündeki oymalar, işte karakteri varmış hep evlerin eskiden ya. Biz eski evleri bu yüzden seviyoruz sanırım. Donuktaş Mabedi diye geldiğimiz yer böyle bir yer. Bakalım şuradan giriş var gibi.
Yerdeki izler buradan çok yüründüğünü gösteriyor. Evet. İz peşinde. Bitti mi patika? Bitiyor. Ya bu böyle küre küre yapılar galiba ya. İnternette okuduğumuza göre de kimse girişini bulamamış sanırım. Birkaç drone görüntüsü gördük. Bursa'da şeye benzemiyormuş şurası. O Surlar Mahallesi Evet. var ya. Tophane'nin Heykelin üst üst tarafı. tarafı. Donuktaş Roma Tapınağı'ymış burası bir zamanlar. Milattan sonra 2. yüzyıl. Evet. Neyse biz drone'la göstereceğiz ama burayı size. Yukarıdan görsel çok güzel görünüyor çünkü. Hadi bir drone uçuralım şimdi. İçine giremesek de drone'la gösterdik. Evet, yalnız yukarıdan gerçekten çok güzel görünüyor. Siz de gördünüz zaten. Acayip güzel ve efsane bir mekan. Ya bu bölgenin bu kültürel zenginliği işte çok farklı, çok güzel. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi Danyal Peygamber'e doğru devam ediyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Tarsus kültür turumuz son hızıyla devam ediyor. Evet, Gülden'i böyle başka bir yerde göremezsiniz. Şu anda Danyal Peygamber kabristanıydı değil mi? Danyal Peygamber'in kabristanındayız. Makamı Danyal Camii diyor aynı zamanda. Makamı Danyal Camii diyor aynı zamanda. Gülden'in sesi duyulmazsa diye. Ondan sonra ben dedim size tekrardan tercüme yapayım. Caminin arka tarafındayız ve okuduğumuz bir yazıya göre şöyle hemen okuduğumuz bir yazıya göre burası şans eseri olmuş. Evet, 2006 yılında burada cami kazısı yapılırken yani cami inşaatı yapılırken tonozlu duvarları buluyorlar altta ve hemen müze müdürlüğüne haber veriyorlar. Ondan sonra bulunmuş oluyor. Yani düşünsene şurası toprak altındaymış ve şans eseri bulunuyor cami inşaatı esnasında. Aynen öyle. Abi, İşte muazzam bir kim bilir şey bilmediğimiz ya. hep diyoruz ya, işte bazı mağaralardan sonra söylüyoruz, bazı yerlerden sonra söylüyoruz. Hep bilmediğimiz kim bilir neler var aslında daha altta. Aynen öyle. O zaman bir sonraki yere doğru. Gidiyoruz. Nereye gidelim? Önce oraya mı buraya mı? İki yer var çünkü yakınımızda. Buradaki ne? Bedesten. 40 kaşık mıydı? Çok kaşıklı bir şeydi. Hadi bakalım. O arada Tarsus'a geldiğinizde şehir haritalarını görebilirsiniz. Şehir haritalarında da gezeceğiniz yerler gözüküyor. 30 farklı nokta, 30 farklı güzellik gezebilirsiniz burada. Peki şimdi bizim durağımız neresi? 40 kaşık Bedesten. Hadi bakalım. Tarsus 40 kaşık Bedesteni. Vakti zamanında imalathane olarak kullanılmış burası. Şimdi de Bedesten Çarşısı. Boncuk rengi kalmış.
hediyelikler, takılar. Şimdiler çok fazla var ya. Fincanlarda, şeylerde. İyi gibi ya şey var. Şimdi Bir yeşil tabela var. Şahmeran Hamamı diye bir yeri yönlendirdiler bizi. Evet. Ondan sonra bu tarafa geldik ama bu bildiğin hamam, gezilebilecek bir yer değil. Antik yol varmış ileride. Antik yol şeyle gidebiliriz. Arabayla gidebiliriz oraya. Çünkü orada eski Tarsus evleri var. Arsus evleri. Arsus evleri. Tarsus'la birleştirdik. Şimdi bu Şahmeran mevzusu da şu. Şahmeran'ın burada öldürüldüğü söyleniyor. Evet, bu Tarsus'taki bu hamamda öldürülüp 3 parçaya bölünerek krala Götürüldüğü ve iyileşmesi için yedirildiği söyleniyor. evet. Şahmeran normalde Adana bölgesinde işte belli yerlerde şeyi var. Kaleleri var. İşte kuyuların olduğu yerler falan var ama ben burada olduğunu yine bilmiyordum. Yılanların şahı olarak bilinen insan başlı yılan gövdeli Şahmeran'ın Cansap adlı bir gençle hikayesi konu ediliyormuş. Cansap geldiği yerden geri döner, uzun yıllar yaşadıklarını hiç söz etmez falan. Cansap bu kötü sınavdan saklanarak kaçmayı başarsa da sonunda yakalanıp şehre getirilir. Yıkanırken de tüm sırrı ortaya çıkar ve vücudu bir anda yılan pullarıyla kaplanır. Bunun üzerine Cansap ikna edilerek Şahmeran'ın yeri söyletilir. Evet, Şahmeran'ın sevgilisi ifşa etmiş. Evet, terbiyesiz. Tarsus ve çevresinde bilinen ve halk tarafından değişik yorumlarla anlatılan eski en önemli mitolojik efsanelerden biridir. Kelime Farsça kökenli olup yılanların şahı anlamındadır. Başı insan, gövdesi yılan olarak tespit edilmiştir. Şahmeran. Canlımız GPS yine bizi müthiş sokaklara soktu. Evet ama efsane sokaklar. Az daha ilerlersen güneşten Bence- kurtarıp gösterebiliriz. Burada bir yerde arabayı park edebiliriz çünkü burası Arnavut kaldırımlı taş sokaklar, tarihi evler, Tarsus'un en eski mahallelerinden biri. Şimdi Tarsus sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Merhaba. Sümüklü. Bir klasik bizi karşılıyor. Chevrolet. Ben de binayı gösteriyorsun sandım. Tabii ki ait. Şöyle bir klasik. Şimdi burası Meydan Çeşmesi. Eski hali. 18 Mart 1923 yılında Devletin Trabzon Kapışlar sırasında İtalyanlara karşı verdiği büyük mücadeleye destek veren Şef Senussi Efendi'yi güvercin konakta ziyaret esnasında çekilmiş fotoğraf. Bu arada bak şurası karşısı, evet. Orada bir kapı varmış sokakta. Hoş geldiniz. İçeriği de Hoş gezebilirsiniz. bulduk. Tarihi ev var içeride. Şu arada mı? Tabii arada sağda, orada arkadaşlar var. Tamam. Gezin, görün zamanınız varsa. Önemli bir yer. Teşekkürler. Burası aynı zamanda bizim milli şairimiz Ümit Yaşar Hoca'nın bir dönem yaşadığı bir yer. Aile evi burası. Aa. Evet. Kendisi burada yaşadı. Oğuzcan ailesi hala da burada. Şu aşağıdan başlayın efendim. Taş yapı aşağısı. Bodrum Aha. kat. Orası aslında bir daire. 2 oda, bir salon, bir mutfak, bir daire. Yukarısı da 2 oda, bir salon. Hasan Bey ilgilenir misin misafirlerimize? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıtın. Hasan Oğuzcan. Oğuzcan ailesinin üyesi. Merhaba efendim. Abi sobanın güzelliğine bakar mısınız ya? Kanalınız falan var mı? Evet var. YouTube'da var mı? Ufak bir YouTube kanalımız var. Instagram var. Burası çok eski bir ev. 7. 6. kuşak. Kafeye çevirmişler şimdi en son sahipleri. Kafe olarak işletiyorlar. Böyle müzevari de bir paylaşım var. Ümit Gezi Yaşar gezdiriyorlar. Oğuzcan oraya çektim mi bilmiyorum.
bilmiyorum konuşurken. Ümit Yaşar Oğuzcan da bir dönem burada yaşamış. Evet. O da bir dönem bu evde yaşamış. Oğuzcan soy isimleri de. Evet. Akrabalar. Ya geçmişine sahip çıkan bir aile. Ne kadar güzel ya. Şimdi şöyle ki o sandık çeyiz sandığı. Ya. Hı. Babaannemin çeyiz sandığı. Yani içinde kendi kişisel eşyaları var. İşte takıları falan. Bayanların Hazine kutusu. bayanların benim kendi yani sandığı yani. Eskiden öyle. Yani Aynen. 1950'li yıllarda 60'lı yıllarda o kültür var. Aynen Tabii günümüze gelince artık o yavaş yavaş çeyiz diye bir olay yok zaten. Tabii şimdi hiçbir şey yok şu anda. Ha, yani önceden zaten evin eşyaları zaten direkt eve geliyor şu anda. Her şey modernleşti tabii. Aynen öyle. Evet, Tarsus'un eski sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Evet. Çok güzel değil mi ama? Harikalar ya. Kenardan Sampol kenardan kuyusu. O zaman Çalışma antik var. yoldan yürüyelim. Şurası da Sampol kuyusu. Kilisesine gittiğimiz. Evet, kilisesini gezdiğimiz kuyu tam şurası. Şu an çalışma olduğu için giremiyoruz içeriye. Onun için gezmeye devam. Bu arada biraz önce gittiğimiz o tarihi ev, orada kalan şair, adını ben yine her zaman Ümit gibi Yaşar unuttum. Oğuzcan. Ümit Yaşar Oğuzcan. O Ailesinin eviymiş aslında. Evet. Bizim sohbet ettiğimiz Hasan Oğuzcan, Ümit Yaşar Amca Oğuzcan'ın çocuğu. yeğeni. yeğeni. Evet. Amcası oluyormuş Aynen öyle. Ümit Yaşar Oğuzcan. Ne Bir güzel dönemde bir tarih burada ama yaşamış. ya. Düşünsene bak, 6 dönem öncesine ait ailenin bir evi var ve o evi koruyup Evet, bugüne hala kadar devam ediyor. getirmişsin. 2005 ya da 2006 yılında kafeye dönüşmüş. Öncesinde orada yaşıyorlarmış hala. Evet. Adam dedi burası dedi benim odamda. Yan tarafta annemler kalıyordu. O ne güzel işte yani oradaki sergilenen bütün işte fincanlar, güğümler, sandıklar Hepsi hepsi aileden kendi kalan. aile eşyalarıymış. Tarsus'un göbeğinde bir antik yol. Bir yolun ortasına yaptık göbeği gördün mü? Şimdi göreceğiz. İnşallah kamerayı düşürmem. Evet, tam şurası. Şurası. Burası antik yol. Orada da antik köpek var. Abi şehir merkezine baksana ya. Şehrin altında bir tarih yatıyor. Evet yani o caminin olduğu yer hemen alt taraf zaten şu binaların çaprazında kalıyor. Sol tarafta. Bu yol o tarafa doğru devam ediyor. Kim bilir neler vardı burada. Evet. Tarsus'un güzel yerlerini gezdik. Bizim Gezilecek, görülecek her yerini gördük galiba. evet, bizim haritamızda işaretli olan tüm noktaları gördük. Ondan sonra umarız siz de keyif almışsınızdır bizim bu Tarsus gezimizden. Ondan sonra çok güzel yerler. Bir de bu en son girdiğimiz bu eve mutlaka girin. Çok güzel gerçekten. Ondan sonra St. Paul Cafe. St. Paul Cafe. Evet. Kafe ama kafe değil. Tarih Cafe var ve orada. Müze gibi. Tarih var. Müze kafe. Aa, müze kafe. Çok başarılı. Öyle, yani öyle adlandırabiliriz bence de. Aynen. Güzel bir yer, yani yürüyerek gezilebilecek bir yer. Evet. Şimdi karavanımızı otoparka bıraktık. Otoparkı bulabilirsek hangi sokaktan gittiğimizi Evet, biraz fazla geri karıştırdık döneceğiz buraları. yavaş yavaş. Çok güzel evler Geri var. döneceğiz. Bir de konaklayacak bir yer bakacağız. Çünkü konaklayacak yer bakmadık. Ondan sonra çok geç olmadan ufak bir market alışverişi yapmamız lazım. Suyumuzu Arka planımızı değiştirelim. evet. Ondan sonra suyumuzu doldurmamız lazım. Market alışverişi, su, konaklayacak yer. Tamam bu kadar girme, o kadar anlatma her şeyi. Tamam, peki azıcık gizli kalsın. Evet. O zaman yeni maceralarda ve yeni yollarda görüşmek üzere diyelim hepinize. Hoşça kalın. Hoşça kalın.